Bu videoda bir PIC'e nasıl program yüklendiğini, PIC-Kit'in ve ZIF soketin nasıl kullanıldığını, ayrıca PIC-Kit'in ZIF soket olmadan nasıl kullanıldığını anlatıyorum. Burada kodu yazıp derlediğinizi ve elinizde hex dosyasının olduğunu varsayıyorum. Hex dosyasını PIC'e atmak için bir programlayıcı gerekir. PIC-Kit, mikroçip teknoloji tarafından PIC'leri programlamak için tasarlanmış bir programlayıcıdır. Benim elimde PIC-Kit 2 var. Bunu kullanmak için internet sitesinden programını indirip kuruyoruz. Google'a PIC-Kit 2 download yazın. Mikroçipin kendi sitesine girin. Software kısmında PIC-Kit 2 ve 2.61 install A olan dosyayı indirin. Ve setup dosyasını kurun. Bu şekilde PIC-Kit 2'nin programını kurmuş olduk. Yazılımını yükledikten sonra donanım kısmına bakalım. Öncelikle ZIF soketi, PIC-Kit 2'ye takmakla başlayalım. PIC-Kit'te 6 tane giriş pini varken, ZIF sokette 5 tane pin vardır. PIC-Kit'in üzerindeki üçgen olarak işaretlenmiş kısma MCLR pini gelecek şekilde ZIF soketi takın. ZIF soket nedir ve PIC nasıl takılır? ZIF soket, kullanıcının PIC ile PIC-Kit arasındaki bağlantıyı yaparken kolay bir şekilde işlem yapmasına olanak tanıyan araçtır. ZIF soketin arkasında PIC'in nasıl takılacağını gösteren şema bulunur. PIC bacak sayısına göre ZIF sokette belirtilen yere takılır. Ancak bazı PIC'ler için özel yerler vardır. İlk kısımda dip 40/28 gösteren yere 40 bacaklı ya da 28 bacaklı PIC'ler takılır. Burada PIC'in baş kısmının ne tarafta olacağını gösteren işaret var. J1, J2 ve J3 pinlerinin nasıl ayarlanacağını gösteren yazılar var. J1, J2 ve J3 ZIF soketin ön tarafındaki pinlerdir. J1'i A konumuna, J2'yi 2 ve 3'e, J3'ü de 2 ve 3'e gelecek şekilde mavi şeyleri takın. Örnek olarak PIC 16 F883'ü 28 bacaklı olduğundan dolayı buraya takıyorum. Sonra kolu çekiyorum. Bu PIC'i tutmaya yarıyor. Daha sonra ara kablo ile PIC-Kit'i bilgisayara bağlayın. Programı açın. Tools'dan Check Communication'a tıklayın, PIC'i algılayınca Device kısmında PIC'in numarası görünür. Hex dosyasını atmak için File'dan Import Hex'e tıklayın. Derlemiş olduğunuz hex dosyasını seçin. Write butonuna basın. Programı PIC'e attı. Eğer programı attığından emin olmak isterseniz Verify butonuna basabilirsiniz. Bir alt kısmında 16F57 PIC için özel konum verilmiş. Burada sadece bu PIC için böyle bir yer ayrılmış. Tüm 16F'ler buraya gelecek gibi algılamayın. Elinizde bu PIC varsa PIC'i gösterilen yönde takın. J1'i A konumuna, J2'yi 1 ve 3'e, J3'ü de 2 ve 3 gelecek şekilde mavi şeyleri takın. Dip 8/14 ve dip 18/20 kısmı 8 ya da 14 bacaklı PIC'ler. 18 ya da 20 bacaklı PIC'lerin takılacağı yerdir. PIC'i gösterilen yönde takın. J1'i B konumuna, J2'yi 2 ve 3'e, J3'ü de 2 ve 3'e gelecek şekilde mavi şeyleri takın. Örneğin 8 bacaklı PIC olan 12F675'i takıyorum. Tools'dan Check Communication'a tıklayın ve program algılıyor. Başka bir örnek olarak 20 bacaklı PIC olan 18F14K50'yi takıyorum. Tools'dan Check Communication'a tıklayın. Hex dosyasını atmak için File'dan Import Hex'e tıklayın. Write butonuna basın. Programı PIC'e attı. Son olarak başka bir PIC için özel konum verilmiş.
PIC 10 FX için başını gösterilen şekilde takın. J1'i C konumuna, J2'yi 2 ve 3'e, J3'ü de 1 ve 2'ye gelecek şekilde mavi şeyleri takın. Ekstra olarak ZIF sokete aşağıdan bakarsanız tümsek olan kısımdan ayrılmış yerleri daha iyi görebilirsiniz. Böylece konumları bulmak daha kolay olur. Elinizde ZIF soket yoksa, Pikit ile PIC arasındaki bağlantıları kendiniz yapabilirsiniz. Pikit'in çıkışları bu şekildedir. Emin olmak isterseniz Pikit'in dış plastiğini çıkartın ve bakın. Pikit'in çıkışlarına bağlanması gereken PIC'teki pinler de bunlardır. İsterseniz bağlantıyı yaparken kolay olması için jumperların uçlarına hangi pine ait olduğunu etiketleyin. Böylece tekrar bakmak zorunda kalmazsınız. İlk olarak elinizdeki PIC'in pinout şemasını internetten bulun. Burada örnek olarak PIC 16F883'ü kullanacağım. İnternete PIC 16F883 pinout yazın. Ve çıkış pinlerinin ne olduğunu görün. Daha sonra istenilen pinleri bulun. Pikit 2'nin çıkışlarını yukarıdaki verilen bağlantıya göre PIC'e bağlayın. Daha sonra dışarıdaki bir güç kaynağından PIC'in VCC pinine artıyı ve SS pinine de eksiği bağlayın. Bunu yapmazsanız Pikit PIC'i algılamaz. İsterseniz artıyı bağlarken arasına 100 ohm direnç koyabilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra ara kablo ile Pikit'i bilgisayara bağlayın. Programı açın. Tools'dan Check Communication'a tıklayın, PIC'i algılayınca Device kısmında PIC'in numarası görünür. Hex dosyasını atmak için File'dan Import Hex'e tıklayın. Derlemiş olduğunuz hex dosyasını seçin. Write butonuna basın. Programı PIC'e attı. Bunu 18F14K 50 içinde yapalım. PIC'in pinout'unu internetten bulun. İstenilen pinleri bulun. PIC ile Pikit arasındaki bağlantıyı yapın. Güç kaynağından PIC'in ve CC pinine artı ve SS pinine eksi bağlayın. Dışarıdan artı ve eksi pinlerine güç vermezseniz Pikit PIC'i algılamaz. Pikit'i ara kabloyla bilgisayara bağlayın. Programda Check Communication'a tıklayın. Sonuç olarak algıladı. Son olarak PIC 12F675 için yapalım. İnternetten pinout şemasını bulun. İstenilen pinleri bulun. Bu pinlere gelecek Pikit'teki pinlere bağlayın. Güç kaynağından PIC'in ve CC pinine artı ve SS pinine eksi bağlayın. Pikit'i ara kabloyla bilgisayara bağlayın. Programda Check Communication'a tıklayın. Sonuç olarak algıladı.